Evet, geldik. Uzun zamandır misafirlerimi, turuma katılanları buraya getirmeyi çok istiyordum. İlk kez nasip oldu. Hayatımda ilk kez bir grubu buraya getirdim. Bakın şu an neredeyiz? Malatya'dayız. Malatya'nın Battal Gazi diye bir süredir adlandırılan, halbuki gerçek eski Malatya'nın olduğu, yani Memlüklü'nün, Eyyubi'nin, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun Malatya'sındayız. Ve burada hakikaten biz sanat tarihçilerin ünik diye adlandırdığı, ünik, tek demek, benzersiz bir caminin önündeyiz. Ve burada size tarihi taşlardan birinden bahsedeceğim. Tarihi taş deyince akla ne geliyor? Sadaka taşı var, yitik taşı var, dibek taşı var. Bunun gibi birçok özelliği olan taşlar söz konusu. Ama bu hiçbirine benzemeyen özel bir şey. Bir misafir taşı var. Şimdi onu anlatacağım size. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Profesör Doktor Hakkı Acun, Gazi Üniversitesi sanat tarihinde benim hocamdı. Hakkı Hoca kendisini taşlara adamıştı. Yani taş adına, şimdi taş nedir? Allah'ın taşı, dağda taşta bir özelliği var mıdır? Bizi etkiler mi? Etkilemez. Ama sen insan olarak o taşı alırsın, onu bir amaç uğruna şekillendirirsin. Ve o taş artık kıymetli hale gelir. Yani sağımızda solumuzda olan, farkında olmadığımız bu taş kültürünü ben rahmetli profesörüm, sanat tarihi doktorası yapmamı sağlayan Hakkı Hoca sayesinde öğrendim. Şimdi sadaka taşını artık duyuyoruz son yıllarda. Eskiden onu da bilmiyorduk. Unutmuştuk. Kültürümüzde vardı. Bir taş vardır, ortası yuvarlaktır. Millet oraya para koyar. İhtiyacı olan ihtiyacı kadar alır. Sadaka taşı. Yerde bir eşya bulmuşsunuzdur. Bir para, kıymetli bir şey. Caminin duvarına böyle bir oyuk vardır. Yitik taşı. Koyarsınız. Kaybeden gelir oradan alır. Yitik taşı. Başka ne taşı var? Yada taşı var ya. Ben böyle bir şey hiç duymadım. Hakkı Hoca'dan öyle yada taşı. Başınız mı ağrıyor? O taşın içi oyuktur. Taşı başınıza koyarsınız. Artık bu nasıl bir duaysa, meditasyon neyse bilmiyorum. Başınızın ağrısını direkt alıyor. Yada taşı. Ve İslam öncesi Türklerden beri kullanılan Seydişehir'de yada taşı buldum ben. Yani ben buldum derken dağda bulmadım. Seyyid Harun Veli Hazretleri'nin türbesinin içinde. Hakkı Hoca'ya haber verdim. Sevinçten uçtu. Dedi yada taşı bu dedi. Halbuki türbenin kenarında duruyor öyle. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Kavuk mu, sarık mı? Hayır değil. Öyle bir yuvarlak, içi oyuk yada taşı. Yani böyle taşlar var. Ve kültürümüzdeki bu özel taşlardan bir tanesi, ünik, tek örneği. Koskoca Türkiye'de, eski Malatya'da ve bu caminin hemen dibinde şu görmüş olduğunuz taşlar. Bu caminin adı Toptaş, Toptaş Camisi. Toptaş denmesinin sebebi de bu taşların böyle top gibi hafif yuvarlak formundan kaynaklanıyor. Bu taşın adı ne? Bu taşın adı misafir taşı. Nasıl yani? Şimdi düşünün, biz misafiriz. Hakikaten misafir miyiz? Misafiriz. Biz buralı değiliz. Farklı memleketlerden Malatya'ya gezmeye geldik. Ha, otelimiz var mı Malatya'da? Var. Olmadığını düşünün. Günümüzden 300-500 sene evvel yaşadık. 4. Murat'ın vezirlerinden bir tanesi Silahtar Mustafa Paşa buraya kocaman bir kervansaray yaptırmış. İyi de kervansarayda kalmak para ister. Yok para bizde yoksa. Yolcusun, ihtiyacın var. Akşam namazına buraya geliyoruz. Namazı kılıyoruz. Namazı kıldıktan sonra herkes, sayımız kaç? 3, 5, 7, 10 oturuyoruz. Ben böyle oturuyorum bir tanesine. Şu akşam beni ağırlayacak bir sofraya ihtiyacım var. Beni barındıracak bir eve, bir misafir odasına, yatağa ihtiyacım var. Hasan abi geliyor. Abi hemen gel otur şöyle. Mehmet Bey geliyor. Abi şöyle alalım. Hemen böyle akşam namazını kılıyoruz. Nur abi alalım size şöyle. Abi bak şu taşta var ya, yüzyıllardır okuyacak şu kişi oturdu ki. Gelmişiz yani. Hepimiz farklı memleketlerdeniz. Namazdan sonra ve namaz bittiğinde biz burada oturuyoruz ya. Camiden çıkan cemaat bakıyorlar, bizi görüyorlar böyle. Ve bakıyor. Bu Mustafa Bey nerede? Malatya'dan. Ha, Mustafa Bey. Bu taş Mustafa Bey'miş mesela. Abi neydi isim? Evet. Mehmet Bey. Bu taş mesela Mehmet Bey'inmiş. Kimin taşına oturuyorsa
Taşın sahipleri namazın bitiminde geliyorlar ve diyorlar ki selamünaleyküm, aleykümselam, hoş geldiniz, buyurun bizim eve diyorlar. Elimizden tutuyorlar, bizi evlerine götürüyorlar. Altuğ Bey gel abi. Gel abi. Ya çünkü hakikaten olay buydu. Ve bu şekilde bizi alıyorlar, götürüyorlar, evlerinde ağırlıyorlar, yediriyorlar, içiyorlar. Zaten namazgâhtan beri sağ olsun Malatyalılar neler neler yedirdiler. Akşam evlerine ağırlıyorlar, misafir oluyoruz. Ve bu iş için, bu ağırlama için ne yemek için bir ücret ödüyoruz, ne o ağırlanma için bir konaklama ücreti ödemiyoruz. Çünkü İslam öncesinden bu yana Türklerde misafir ağırlama çok önemlidir. Eski Türklerde İslam öncesi o tek tanrılı inanç yine vardı biliyorsunuz. Gök tanrı var. Yerin 7. katında kalır. Ve unutmayın, bizim evimize gelen misafirlere biz ne deriz? Tanrı misafiri deriz. Eski Türklerde Divan-ı Lügat-ı Türk'te bile misafir ağırlamada misafir ağırladım demiyoruz. Evime misafir düştü diyoruz. Misafir düştü. Nereden düştü? Tanrı katından düştü. Ya benim çocukluğumda beri vardı. Şimdi artık belki o 1+1 yeni evlerde yoktur ama eski evlerde misafir odası vardı. Ya benim annem misafir odasını hep kilitlerdi. Niye? Bu oğlan çocuğu girip dağıtacak odayı. Eve ani bir misafir geldi mi o değerli toplu tertemiz dursun diye. Çünkü bizde misafir ağırlamak çok önemlidir. Allah'ın misafiri olarak adlandırılır. Misafir için kavga ederlermiş ya. Şimdi düşünsenize biz kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi geldik, taşa oturduk. Bu camide o gün akşam namazında en az 40 kişi namaz kılıyor. Bu 40 kişi bu 6 kişi için kavga edecek. Hayır ben alacağım, sen alacağım. Kavgayı çözmüşler. Kimin taşına kim oturuyorsa hop onu alıyor ve götürüyor. Bununla alakalı bir takım anlatımlar var. Mesela deniliyor ki Malatyalılara, bu bölgede yaşayanlara sorduğumuzda farklı rivayetler. Mesela 11 tane genç kardeş yaşadığı. Burada 11 tane taş var. Şu en baştaki bu taşlardan, misafir taşı değil o başka. Misafir ağırlamak için bu 11 kardeşin yaptırdığı rivayet ediliyor. Bunun çok örnekleri varmış Anadolu'da. Ama bu taşlar zamanla sadaka taşlarının da başına geldi. Evlerin temellerine kullanıldı. Gerçek amacı unutuldu, gitti. Ve günümüzde sadece eski Malatya'da taşlardan adını alan bu Toptaş Camii'nde kaldı. Rahmetli Hakkı Hocama ben bunu yani bunu dinleyince çok hoşuma gitti. Ve bunun gibi daha ne taş hikayeleri dinledik. Neler neler. Hocam demiştim, siz Habertürk'e öteki gündeme çıkaralım. Siz bunları bizzat yerinde anlatın. Hakkı Hocam tabii çok mütevazi bir adam. Koca profesör ama olur mu olmaz mı? Ben de Habertürk'teki yapımcı ve sunuculara anlattım bu olayı. Onlar da çok hoşlandılar. Hakkı Hoca Habertürk'e çıktı öteki gündeme. Ve öteki gündem programında bu taşı anlattı. Ve Türkiye ilk kez o programla tanıdı. Hakkı Hoca tabii buraya 40-50 sene önce gelmiş. Bu camiyi çekmiş. Onun o gösterdiği ekran fotoğrafında cami yeşile boyalı, sıvalı. Yani çok kötü görüntüdeydi. Taşlar duruyor ayrı. Hatta hoca orada dedi ki unik dedi. Tek örneği bu dedi. İkinci bir örnek. Bir de Arapgir'in bir köyünde misafir ağırlamayla alakalı bir de duvara yapıştırılmış bir taş var. Onda da o taşın önünde duruyorlar, alıp götürülüyorlar. Keşke bu örnekler çoğaltılsa. Şu gördüğünüz taş örnekleri. Ve böylece zaten misafir ağırlamayı çok seviyoruz. Bu kültür bu taşlarla yine yaşatılsa, modern Cumhuriyet dönemi camilerinde de bunların örneklerini görebilsek. Şimdi az önceki Toptaş Camisi'nin içine girdik. Dışarısı yanıyor, ateş gibi sıcak. Burası o kadar güzel ki. Şimdi bakın bu caminin kesin yapılış tarihi bilinmiyor. Caminin yaşlılarıyla, bakın 80 küsur yaşındaki amcalarla konuştuk. Dedikleri şey şu: Bağdat başkentken burası oraya bağlıymış ve bu cami varmış. Dedikleri şey bu. Bağdat hangi devletin başkentiydi? Abbasi devletinin. Ha, plan uyuyor mu? Cuk diye uyuyor.
Bakın şu gördüğünüz cami plan şeması, örtü sistemi birebir Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta ve Mardin'de gördüğümüz camilerin aynısı. Bakın enine genişleyen bir cami planı var. Enine genişleyen erken İslam camileri bunlar yani. Anadolu'ya Emeviler, daha sonra Abbasiler girdiğinde bu cami plan tipini kullandılar. Bakın 2 tane enine nef var burada. Şu gördüğünüz birinci nef, bu ikinci. Osmanlı böyle cami yapmaz ki. Osmanlı arkaya doğru uzar. Ve kemerlere bakın. Kemerler buradan arkaya doğru uzanıyor. Ve bu şekilde bir ibadet mahalli söz konusu. Taş kemerler, son cemaat yeri mesela son derece orijinal. Baktığınız zaman bakın mesela son cemaat yeri o kadar enteresan. Baktığınız zaman son cemaat yerine bir mihrap konulmuş. Yani bir noktada namazgah gibi değerlendiriliyor. Açık ibadet mahalli, ende genişleyen, kesme taştan, üzeri ahşap kirişli, tavanlı bir son cemaat yeri görüyoruz. Kesme taşlarla bezeli. Tabi burada en heyecan verici detaylardan bir tanesi de caminin minaresi. Baktığımız zaman caminin minaresi caminin gövdesinden ayrı yapılmış. Yani genelde bu çok eski ve çok farklı medeniyetlerin dokunduğu camilerde biz bu örneği görebiliyoruz. Üzerinde Selçuklu'ya tarihlenen bakın gülbezekler var. Burada maşallah istifi var. Şurada bir kabara görüyoruz. Rumi işlemeli. Şurada bir Mührü Süleyman görüyoruz. Burada bir Çarkıfelek görüyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'nın ağırlıklı olarak kullanmış olduğu süsleme detaylarını burada görmekteyiz. Burada 1242 yazan, 1242 Osmanlı'da 1700'lü yılların sonuna tekabül ediyor. Muhtemelen 1. Abdülhamit falan olabilir. O döneme tarihlenen bir tamir kitabesi burada söz konusu. Caminin hemen giriş kapısının kenarlarında da aynı Mührü Süleymanları görmekteyiz. Bakın burada ve burada 6 köşeli yıldız. Gördüğünüz gibi kapının kemerine konmuş. Niye? Bir depremde herhangi bir sıkıntıda cami zarar görmesin. Kemer çöktü mü yapı çöker. Kemerin sağlam olması önemli. Kemerin sağlamlığı adına Mührü Süleymanlar da buraya bu şekilde konmuş. Bunları görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu arada abi bir şey sormak istiyorum. Abi isim neydi? İsminiz? Cumali. Cumali. Cumali abi. Kaç yaş? 80? 86. 86 yaşındasınız. Şimdi bu caminin kenarında taşlar var. Evet. Yanlarda. Bu taşlar ne taşı? Şimdi eskide derlerdi ki o her taşın bir sahibi var. Akşam biri karıp geldi o taşa oturduysa o adam eletir misafir edermiş. Şimdi arkadaşların biri sordu. Dedim o eski adamlardı ki dedim o eski bayramlar nerede kaldı? Peki siz çocukken o taşın sahipleri yaşıyor muydu? Hala kullanılıyor muydu? Kullanılmıyordu artık değil mi? O tarihlerde. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hakikaten çok güzel oldu ya. Evet. Şimdi hangimizi kim alacak, götürecek, yedirecek? Hakikaten çok güzel. Evet, burada son bir taşımız boş kaldı ve yanında bir de sadaka taşımız mevcut. O zaman tabii kağıt para yoktu. Bütün paralar madeniydi. Madeni paralar buraya bakın gazoz kapağı gibi bir şey koymuş birisi, bir şişe kapağı. Buraya paralar konuyordu. Buradan isteyen ihtiyacı kadar alıyordu ama gerek yoktu. Zaten ağırlanıyorduk. Evet, çok isterdik Türkiye'nin dört bir yanında bunlardan olsa. Hani bir caminin yanında illaki bir sadaka taşı olsa, bir yitik taşı olsa, gördüğünüz gibi bir misafir taşı olsa. Yani bunlar bugün yeniden kullanılır kullanılmaz. En azından yeni nesiller tarihte atalarımızın inancıyla, dürüstlüğüyle, misafirperverliğiyle taşı ne kadar güzel farklı şekillerde şekillendirip kullanabildiklerini görseler ve bizi biz yapan, bizi güçlü yapan bu ahlaki değerleri bu muhteşem taşların sayesinde yeniden hatırlayabilsek. Malatya'dan, eski Malatya'dan Toptaş Camisi'nden ve misafir taşlarının hemen üzerinde oturmuş vaziyette bulunmuş olarak bu muhteşem misafirperverlik örneğinin yanından selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.